Haritaya baktığınızda burası sadece bir hiçlik. Sarı, uçsuz bucaksız, kavurucu bir hiçlik. Yüzyıllar boyunca burası haritalarda üzerine pek düşünülmeyen, sadece göçmen kuşların ve rüzgarın geçtiği bir boşluktu. Ama Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman buraya baktığında benim gördüğüm şeyi görmüyor. O kumu görmüyor. O buraya baktığında insanlık tarihinin en iddialı, en pahalı ve dürüst olmak gerekirse fizik yasalarına en çok meydan okuyan projesini görüyor. Bunun adı The Line. Çölü bir bıçak gibi kesen, 170 kilometre uzunluğunda tek bir çizgi. Suudiler bize şunu söylüyor: geleneksel şehirleri unutun. Merkezden dışarıya doğru yayılan, trafiğin tıkandığı, kaosun hakim olduğu o eski dünya şehirlerini unutun. Biz her şeyi sıfırdan tasarlıyoruz. Plan şuydu: Kızıldeniz'den başlayıp dağları ve çölü yararak içeriye doğru uzanan, 500 metre yüksekliğinde aynalı duvarların arasına sıkıştırılmış bir medeniyet. Ama son birkaç aydır bu projeyle ilgili duyduğumuz şeyler artık o havalı geleceğin şehri manşetleri değil. Duyduğumuz şey sessizlik ve kriz. Bütçe kesintileri, işten çıkarmalar ve küçülen haritalar. Görünen o ki Ütopya çölün sert gerçekleriyle çarpıştı. Bugün Suudi Arabistan'ın çöldeki bu trilyon dolarlık rüyasının neden kuma gömülmek üzere olduğuna bakacağız. Ve daha da önemlisi, bu hikayenin bize sadece bir inşaat projesi hakkında değil, bir krallığın hayatta kalma mücadelesi hakkında ne anlattığını göreceğiz. Önce bağlamı oturtalım. Çünkü bu projenin nerede olduğu en az ne olduğu kadar önemli. Burası Tebük bölgesi. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısı. Riyad yönetimi bu bölgeyi sadece bir inşaat alanı olarak görmüyor. Onlar burayı geleceğin laboratuvarı olarak adlandırıyor. Projenin tamamının adı NEOM. Bu isim bile şifreli bir mesaj. Neo, yani yeni kelimesiyle Arapça müstakbel, yani gelecek kelimesinin baş harfi olan M'nin birleşimi. Bu alanın içinde kayak yapabileceğiniz dağ kasabası Trojena var. Lüks yatların demirleyeceği Sindalah adası var. Hatta denizin üzerinde yüzen bir sanayi şehri olan Oxkagon var. Ama hepsinin ortasında bu tacın mücevheri olarak sunulan proje The Line. Fikir kağıt üzerinde inanılmaz derecede basit ama bir o kadar da radikal. İki devasa ayna duvar inşa ediyorsunuz. Yüksekliği 500 metre. Bu Empire State binasından daha yüksek. Genişliği ise sadece 200 metre. Ve bu iki duvar 170 kilometre boyunca çölün, dağların ve vadilerin üzerinden dümdüz gidiyor. Bu duvarların içi, burası yaşam alanı. Dışarısı, aynalar sayesinde çöl manzarasını yansıtarak kamufle olan bir yapı. Bize anlatılan hikaye bir bilim kurgu fragmanı gibiydi. Araba yok, sokak yok, karbon emisyonu sıfır, doğayla iç içe geçmiş dikey bir medeniyet. Şehir planlamacıları buna kentsel sıkıştırma diyor. Yatay olarak yayılan şehirler yerine dikey ve kompakt bir yaşam. Bütün ihtiyaçlarınıza 5 dakikada yürüyerek ulaşabileceğiniz, şehrin bir ucundan diğer ucuna yüksek hızlı trenle 20 dakikada gidebileceğiniz, yapay zeka ile yönetilen bir ekosistem. Prens Selman bu projeyi duyurduğunda dünya şok oldu. Mimarlar bu imkansız dedi. Ama prens çok netti. Yapılamaz diyenler konuşmaya devam etsin. Biz onları haksız çıkaracağız. Başlangıçta büyük bütçeler, alanında uzman yabancı firmalar ve yatırımcılar çok hevesliydi. Bu sadece bir mimari proje değil, yeni bir yaşam biçimi olarak empoze ediliyordu. Ama sonra işler değişmeye başladı. Çünkü kağıt üzerinde mükemmel görünen o çizgi, gerçek dünyanın sert zeminiyle karşılaşmak üzereydi. Peki, bir dakika duralım. Suudi Arabistan neden çölün ortasına trilyonlarca dolar gömüyor? Bu sorunun cevabı tek bir kelime: korku. Evet, yanlış duymadınız. Dünyanın en zengin enerji devlerinden birinin arkasındaki itici güç, geleceğe dair duyulan derin bir endişe. Şu anda Suudi Arabistan Krallığı'nın devlet gelirlerinin yaklaşık %70'i petrol satışından geliyor. Ülkenin kalbi petrolle atıyor. Ama Prens Selman ve danışmanları bir şeyi çok iyi biliyor: fosil yakıt çağı bitiyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporları ortada.
Petrol talebi önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir şekilde düşecek. Bu oran, küresel enerji dönüşümünün hızlandığı bir dönemde ciddi bir risk. Eğer Suudi Arabistan sadece bir benzin istasyonu olarak kalırsa, petrol bittiğinde ülke de biter. İşte Vizyon 2030 dedikleri şey tam olarak bu. Bu bir lüks değil. Bu bir hayatta kalma planı. Amaçları ekonomiyi çeşitlendirmek. Turizm, teknoloji, yeşil enerji ve sanayi üretimi. Dünyaya şunu kanıtlamak istiyorlar: biz sadece petrol satmıyoruz. Biz bir yatırım merkeziyiz. Aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm de hedefliyorlar. Daha genç, üretken ve küresel sisteme entegre bir toplum. The Line bu vizyonun en gösterişli vitriniydi. Oraya gelen turistler, orada çalışan yazılımcılar. Suudi Arabistan'ın yeni yüzü olacaklardı. Ama sorun şu ki, bu petrol sonrası geleceği inşa etmenin parasını kim ödüyor? Yine petrol. Ve petrol fiyatları dalgalandığında bu hayaller de dalgalanıyor. Reuters'a konuşan analistlerin dediği gibi, maliyet ve toplum yapısı bu hızla uyumlu değil. Burada hikayenin en çarpıcı kısmına geliyoruz. Başlangıçta hedef neydi? 170 kilometre. 2030 yılına kadar orada 1 milyon, hatta bazı kaynaklara göre 1,5 milyon insanın yaşayacağı söyleniyordu. Ama geçtiğimiz aylarda sahadan gelen raporlar perde arkasında işlerin hiç de iyi gitmediğini ortaya koydu. Plan revize edildi ve yeni hedef ne biliyor musunuz? 2,4 kilometre. Matematiği yapalım. 170 kilometreden 2,4 kilometreye düşmek. Bu, projenin %98 oranında küçülmesi demek. Bir maraton koşmaya söz verip sadece buzdolabına kadar yürümek gibi bir şey bu. Nüfus hedefi mi? Milyonlardan sadece birkaç bin kişiye düştü. Bu artık devasa bir şehir değil. Bu bir pilot bölge. Bir deney sahası. Peki neden? Neden geri adım attılar? Suudi yetkililer medyada proje hala stratejik önceliğimiz diyor. Bu bir erteleme değil, gerçekçi bir takvim diyorlar. Ama perde arkasında konuşulanlar çok farklı. Birincisi fizik ve lojistik. Bu projeyi inşa etmek için gereken altyapı akıl almaz boyutlarda. Financial Times'ın raporuna göre The Line'ın temelleri için gereken çimento miktarı o kadar fazla ki tüm Fransa'nın çimento fabrikaları tam kapasite çalışsa bile yetmiyor. Fransa, koca bir ülke. Sadece temel kazıları bile sanıldığı kadar kolay değil. Milyonlarca ton hafriyat taşınıyor. Modern tarihte benzeri görülmemiş bir toprak hareketi bu. İkincisi, zemin. Mühendisler sahaya indiklerinde çölün altındaki zeminin sandıkları kadar sağlam olmadığını fark ettiler. Yumuşak zemin sorunları kazıları inanılmaz derecede zorlaştırıyor ve maliyetleri katlıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi para. Yabancı yatırımcılar gelmedi. Suudi yönetimi dünyanın büyük fonlarının bu projeye para yağdıracağını umuyordu. Ama batılı yatırımcılar temkinli. Fon yöneticileri diyor ki bu harika bir fikir. Olabilir. Ama paranın geri dönüşü nerede? The Line ticari bir riskten öte, prensin kişisel vizyonu olarak görüldüğü için siyasi bir risk olarak da değerlendiriliyor. Sonuç, fatura tamamen Suudi devletinin, yani petrol gelirlerinin üzerine kaldı. 2024 ve 2025 bütçelerinde NEOM kaynakları sessizce azaltıldı. Bazı kaynaklar projenin tamamının asla bitmeyeceğini açıkça dile getirmeye başladı bile. Bu hikayede beni en çok düşündüren kısım projenin çevrecilik iddiası. Lansmanlarda sürekli şunu duyduk: doğayla uyumlu, sıfır karbon, geleceğin yeşil şehri. Ama gerçekte ne oluyor? Şu anda gezegenin en büyük karbon ayak izine sahip inşaatlarından biri yürütülüyor. Sıfır karbonlu bir şehir kurmak için rekor seviyede karbon salınımı yapan çimento ve çelik kullanıyorlar. Arabasız kent hayali kuruyorlar ama sahada şu an binlerce dizel yakıtlı kamyon ve ekskavatör cirit atıyor. Eleştirmenler soruyor: geleceğin şehri bugünün dünyasını rekor seviyede tüketerek mi kurulacak? Bir de şu aynalı duvar meselesi var. Haritaya tekrar bakalım. Burası Afrika ile Avrupa arasında göç eden milyonlarca kuşun rotası üzerinde. Çölün ortasına 500 metre yüksekliğinde kilometrelerce uzanan devasa bir ayna dikerseniz ne olur? Biyologlar cevabı biliyor. Bu kuşlar için devasa bir çarpışma bariyeri yaparsınız. Ayrıca 40 derecelik çöl sıcağında iki cam duvar arasına bir şehir kurmak. Bu duvarlar güneş ışığını yansıtacak, ısıyı hapsedecek ve devasa bir sera etkisi oluşturacak. Bu şehri soğutmak için harcanacak enerjiyi hayal edebiliyor musunuz? Doğayla uyum iddiası çölün ekolojik gerçekleriyle tamamen çelişiyor. Aynalı yüzeyler %200, %300 oranında güneş yansıması yapıyor. Kanyon efekt sıcaklığı katlıyor. İçeride 50 dereceye dayanan mikro iklim riski var.
Mühendisler aynaların yansıtacağı ışığın kanyon efektle şehrin içinde 50 dereceyi aşan hiper sıcaklık yaratabileceğini söylüyor. Yani şehir daha inşa edilmeden termal olarak başarısız olabilir. Bir de işin fatura kısmı var. Bu projeyi kağıt üzerinde çizmek bedava. Ama çöle inşa etmenin bedeli, işte orada işler karışıyor. Başlangıçta bu vizyonun 500 milyar dolara mal olacağı söyleniyordu. Ancak uzmanlar gerçek maliyetin 1 trilyon doları aşabileceğini fısıldıyor. Suudi Arabistan'ın planı şuydu: biz vizyonu koyarız, dünyada parayı yatırır. Ama Wall Street ve küresel yatırımcılar bu parıltılı renderlara baktıklarında geleceği değil, finansal bir kara deliği gördüler. Financial Times'a konuşan fon yöneticileri durumu çok net özetliyor. Bu proje yüksek riskli ve net bir yatırım geri dönüşü sunmuyor. Yatırımcılar geri çekilince ne oldu? Fatura Riyad'ın, yani doğrudan devletin cebine kaldı. Ve burada o büyük ironiyle tekrar karşılaşıyoruz. Suudi Arabistan, petrolden kurtulmak için tasarladığı bu şehri yine petrol parasıyla finanse etmek zorunda. Ülke gelirlerinin %70'i hala petrole bağlı. Petrol fiyatları biraz düştüğünde The Line'ın musluğu da kısılıyor. Nitekim raporlar 2024 ve 2025 bütçelerinde NEOM'a ayrılan payın sessizce azaltıldığını doğruluyor. Parayı takip ettiğinizde gördüğünüz şey bir devrim değil, kendi kuyruğunu kovalayan bir ekonomi. Peki The Line tamamen iptal mi edildi? Hayır. Suudi Arabistan Varlık Fonu proje için yeni bir stratejik değerlendirme süreci başlattı. 2.4 kilometrelik kısmın inşaatına devam ediyorlar. Belki de o küçük kısmı bitirip dünyaya bakın yaptık diyecekler. Şehir 9 milyon değil 200-300 bin kişilik olacak. Ama 170 kilometrelik o bilim kurgu rüyası, o rüya finansal tabloların ve fizik yasalarının ağırlığı altında ezilmiş gibi görünüyor. Bazı uzmanlara göre yaşananlar projenin sona erdiği değil, gerçekçi aşamasına geçtiği anlamına geliyor. Artık sınırları zorlayan vizyon değil, hesap makinesiyle ölçülen bir maliyet dosyası var önümüzde. Suudi Arabistan petrol sonrası bir gelecek kurmakta haklı. Buna mecburlar. Ama görünen o ki 1 trilyon dolarınız olsa bile coğrafyayı, ekonomiyi ve fiziği tamamen bükemezsiniz. Suudi Arabistan geleceğe bir çizgi çekmek istedi. Ama şimdilik o çizgiyi çeken kalem mürekkebi bitiriyor gibi görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler.